Merhaba dostlarım, büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Bugün sizlerle birlikte evrenin en gizemli ve çözülmesi en zor parçalarından biriyle, kuantum mekaniği ile bir araştırma yolculuğuna çıkacağız. Ama bununla da kalmayacağız, bu gizemli dünya üzerine inşa edilmiş olağanüstü bir teknolojiyi, kuantum bilgisayarları irdeleyeceğiz. Üstelik bu yolculuğumuz esnasında hem geçmişe hem de geleceğe doğru bir seyahat yapacağız. Hazırsanız, bu heyecan verici maceraya başlayalım. Kuantum bilgisayarlar hakkında konuşacağımız bu yazımızda, biraz bilim tarihi, biraz teknolojik yenilik ve biraz da geleceği şekillendirecek tahminleri bir arada bulacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki, peki, bu kuantum bilgisayarlar nedir, nasıl ortaya çıktılar ve bugün neden bu kadar önemliler? İşte tam da bu soruların cevaplarını aramaya başlıyoruz. Kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğinin karmaşık ve ilginç özelliklerini kullanarak bilgisayarların bugüne kadar ulaşamadığı bir işlem kapasitesine ulaşmayı amaçlayan cihazlardır. Peki bu kuantum mekaniği nedir ve neden bilgisayarların bu konuyla ilgilenmeye başlamış olabilirler? Kuantum mekaniği, evrenin en küçük parçaları olan atom ve altı parçacıkların nasıl davrandığını inceleyen bir fizik dalıdır. Kuantum mekaniği, Albert Einstein'ın ışığın hem parçacıklardan hem de dalgalardan oluştuğunu belirten çift yarık deneyi ile başlamıştır. Einstein'ın bu keşfi, bilim dünyasında büyük bir devrim yapmış ve kuantum mekaniği fikri ortaya çıkmıştır. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, insanlık tarihinde hiçbir büyük buluş ya da keşif, bir anda ortaya çıkmamıştır. Birçok parlak zihnin emekleri ve enerjileri ile şekillenen bu fikirler, zaman içerisinde gelişmiş ve bugünkü bilgilerimizi oluşturmuştur. Örneğin kuantum bilgisayar fikri, Richard Feynman'ın 1980'lerde, kuantum sistemlerini simüle etmek için kuantum bir bilgisayara ihtiyaç duyacağız, şeklindeki öngörüleri ile başlamıştır. Şimdi sizin aklınızda, peki bu ne anlama geliyor, sorusu oluşmuş olabilir. Feynman'ın bu öngörüsü, kuantum fiziğinin karmaşık ve anlaşılması zor olmasından kaynaklanıyordu. Klasik bilgisayarlar, bu karmaşıklığı işlemekte yetersiz kalıyordu. İşte tam da bu noktada kuantum bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Evet, Feynman'ın bu tespiti sonrasında 1980'ler ve 1990'lar boyunca, kuantum bilgisayarlar hakkında teorik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların odak noktası, kuantum mekaniğinin en garip özelliklerinden biri olan, süperpozisyon ve doluluk durumlarıydı. Peki, bu durumlar ne demek? Klasik bilgisayarlar, 0 ve 1 olmak üzere iki durumu temsil eden bitler kullanırken, kuantum bilgisayarlar süperpozisyon sayesinde bu iki durumu aynı anda temsil edebilen qubitler kullanıyor. Qubitler, aynı anda hem 0 hem de 1 olabilen ve bu sayede çok daha fazla bilgiyi depolayabilen bir yapıya sahiptir. Peki, bu durum bize ne gibi bir avantaj sağlar? Klasik bir bilgisayarla, onlarca yıl sürebilecek bir hesaplama, bir kuantum bilgisayarla sadece birkaç saniyede yapılabilir. Bu, özellikle ilaç geliştirilmesi, malzeme bilimi, kriptoloji gibi alanlarda devrim yaratabilir. Çünkü bu alanlarda yapılan hesaplamalar, çoğu zaman çok büyük miktarda veriyi içerir ve bu verilerin işlenmesi çok uzun zaman alır. Ancak kuantum bilgisayarlar sayesinde bu süreler önemli ölçüde azaltılabilir. Şimdi de kuantum bilgisayarların bugünkü durumuna bakalım. Bugün, Google, IBM, Microsoft gibi teknoloji devleri, kuantum bilgisayarları daha kullanışlı ve etkili hale getirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki, iyi, bu ne anlama geliyor? Aslında bu, kuantum bilgisayarların sadece bir teori olmaktan çıktığını ve artık gerçek dünyada uygulanabilir bir teknoloji haline geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, kuantum bilgisayarlar bugün neden önemli sorusunun cevabı da tam olarak burada gizli. Çünkü artık kuantum bilgisayarlar, gelecekte hayatımızı derinden etkileyecek bir teknoloji. Kuantum bilgisayarların bugünkü durumuna bakacak olursak, hala gelişmekte olan bir teknoloji olduklarını görüyoruz. Ancak bu durum, onların potansiyelini küçümsememiz anlamına gelmiyor. Aksine, kuantum bilgisayarlar hakkında yapılan her yeni buluş veya gelişme, onların ne kadar etkileyici bir teknoloji olacağının sinyallerini veriyor. Düşünsenize, bir gün gelip, en karmaşık hesaplamaları bile birkaç saniyede yapabilen bir bilgisayara sahip olabiliriz. Bu, hem bireysel kullanıcılar için hem de büyük şirketler ve bilim insanları için olağanüstü bir nimet olacaktır. Ancak bu durum, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirecektir. Çünkü kuantum bilgisayarlar, yanlış ellere geçtiği takdirde, örneğin karmaşık şifreleri birkaç saniyede kırabilir ve büyük güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden, kuantum bilgisayarların gelecekteki etkilerini tam olarak bilemiyoruz. Ancak bir şey kesin ki, bu etkiler, bugünkü dünyamızı derinden değiştirecek. Kuantum bilgisayarlar, hem olumlu hem de olumsuz yönde, geleceğimizi şekillendirecek önemli bir araç olacak. Son olarak, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim ve bir düşünme alanı oluşturalım. Kuantum bilgisayarlar, bugünkü bilgisayarların çok ötesinde bir işlem kapasitesine sahip. Bu, onları hem çok değerli hem de çok tehlikeli kılıyor.
Ancak yine de, kuantum bilgisayarların potansiyelini tam olarak anlayabilmek ve onları en verimli şekilde kullanabilmek için daha çok araştırmaya ve çalışmaya ihtiyaç var. Kuantum bilgisayarlar, geleceğin teknolojisi olabilir mi? Ya da daha önemlisi, kuantum bilgisayarlar, geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Bunları düşünürken, bir yandan da kuantum bilgisayarların gelecekte neler getireceğini merakla bekliyoruz. Ancak unutmayın, bilim ve teknoloji, her zaman insanlık için en iyisini hedefleyen bir yolculuktur. Ve bu yolculukta, sizin gibi meraklı ve bilgiye açık insanlara da ihtiyaç var. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen kanala abone ol.